Selam devler. Technical Debt kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet Cem Yücel. Bugün teknik olmayan bir video ile karşınızdayım. Bu videoda bu kanalın niçin kurulduğuna, arkasındaki vizyonun ne olduğuna, kimlere hitap edeceğine, ne tür içerikler barındıracağına kadar birçok farklı soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Hadi vakit kaybetmeden gelin sorularımızı yanıtlayalım. Neden Technical Debt isminde bir kanal açtım? Aslına bakarsanız bu sorunun cevabı üniversite zamanına kadar dayanıyor. Çünkü ilk blogumu üniversite zamanında açmıştım ve arkasında yatan motivasyon bir şeyleri daha derinlemesine ve daha iyi öğrenebilme, yalap şap değil gerçekten oturtarak, içselleştirerek öğrenebilmek için böyle bir yola gitmiştim ve aslına bakarsanız bu ciddi anlamda başarılı da oldu. Çünkü bir şeyleri birilerine anlatmak üzere öğrendiğinizde gerçekten kendinizi daha çok zorluyorsunuz. Daha fazla detay öğrenmeye başlıyorsunuz. Çünkü potansiyel bir hata yapma durumunu göze alamıyorsunuz. Bu sebeplerden dolayı benim kişisel gelişime ciddi anlamda katkıda bulunmuştu ve sonradan şöyle bir noktaya evrildi. Kendi bilgilerini paylaşan insanlar sayesinde biz çıraklar olarak bir şeyler öğrenip kendimizi geliştirmek ve üzerinde çalıştığımız problemleri çözebilmek için şans buluyorduk. Bu döngünün devamlılığı bizden sonraki gelecek insanlar için de tabii ki önemli. Çünkü evet biz kendimizi geliştiriyoruz. Belli bir noktadan sonra çıraklığımızı atıyoruz. Daha iyi noktalara geliyoruz bilgi birikimimiz, deneyimimiz sayesinde. Fakat bizden sonra gelenlerin de benzer şekilde kümülatif bilgi birikimini devam ettirebilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaçları var ve bildiğiniz üzere teknoloji çok hızlı değişen bir şey. Biz de bu değişime ayak uydurabilmek için daha yeni kaynakları sürekli paylaşmamız lazım. Bu sebeple benim bu motivasyonum zaman içerisinde öğrenme motivasyonundan bizden sonrakilere yardımı dokunabilmesi açısından önemli bir noktaya sürüklendi ve devam motivasyonum da buna dönüştü. İlk zamanlar ücretsiz farklı domainlerde paylaştığım bloglarımı sonradan daha farklı noktalara sürükledim ve aslına bakarsanız çağın değişimiyle birlikte bir noktadan sonra artık blogların yeni nesil tarafından çok da fazla takip edilmediğini, daha video içeriklerinin, daha interaktif içeriklerin daha verimli olabildiğini gözlemlediğim için en sonunda bir video macerasına kadar dönüştü ve bir süre böyle denemek istedim. Dolayısıyla Technical Debt kanalını bu sebeplerden açmış bulunuyorum. Niçin Technical Debt ismini tercih ettiğime gelirsek, aslında kavramsal olarak yazılımda bir karşılığı var Technical Debt'in birçoğunuzun bildiği üzere. O da şu: farklı önceliklerden dolayı en iyileştiremediğimiz bir kodu devreye alıp kullanmaya başlamamız ve buradaki problemli noktaların farkında olup onları sonradan çözmek üzere kendimize borç yazdığımız şeylere diyoruz teknik borç diye. Burada birçok farklı baskı bu teknik borcu almamıza sebebiyet verebilir. İşte time to market'ten tutun da o andaki bilgi veya teknoloji eksikliğimize kadar. Birçok şey buna bizi sürüklemiş olabilir ama günün sonunda biz bu borcu ödediğimiz takdirde doğru olanı yapmış oluyoruz. Yani technical debt almak kötü bir şey değil. Tam tersine onu ödememek kötü bir şey. Buradaki potansiyel borç sebebinin teknik bilgi eksikliğinden kaynaklanan boşluğu doldurmak için Technical Debt ismindeki bir kanalın içeriklerinden faydalanabileceği gibi bir birincil anlamla yola çıktım. Fakat arka tarafta ilk soruda yanıtladığım bir misyon da var. O da şu: ben yazılım dünyasındaki anlamının haricinde kendime aldığım bir ödev aslında bizden sonraki nesillerin de iyi bir şekilde yetişebilmesi ve deneyim kazanabilmesi için bu bilgileri paylaşmak ve ben bunu kendime bir borç olarak da görüyorum benden sonrakilere. Çünkü benden öncekilerin paylaştığı bilgiler sayesinde ben kendimi geliştirme fırsatı buldum. Onlardan aldığım bu bilgileri benden sonrakilere paylaşabilmek benim için bir borç gibi geliyor ve aslına bakarsanız bütün bu borç teknik bir konu olduğundan aynı zamanda teknik bir borç haline de geliyor. Bu sebeple Technical Debt iki farklı anlama sahip. İkisi de tam olarak kanalın açılış amacını ifade ediyor. Bu kanal kimlere hitap ediyor? Amacım bu yelpazeyi olabildiğince geniş tutmak. Bir bilgisayar mühendisliği bölümünü seçmek isteyen kişiden tutun da yeni mezun bir kişiye, hatta mesleğinin 15. senesini devirmiş bir deneyimli yazılım mühendisine kadar herkesin bu kanalda kendisiyle ilgili bir şeyler bulabilmesini hedefliyorum. Yeni başlayanlar bu kanalda ne tür içerikler bulabilirler? Gerek üniversiteye yeni başlayan arkadaşlar için, gerek iş hayatına ilk defa adım atacak arkadaşlar için kanalda şu anlamda değerli olacağını düşündüğüm içerikler olacak. Mesela ben üniversiteyi bitirip ilk iş hayatına başladığımda bildiğimi zannettiğim birçok farklı konu vardı. Fakat zaman içerisinde
bilgi ve birikimim arttıkça, seneler aradan geçtikçe o konulara karşı yaklaşımım da doğal olarak değişti. Çünkü o zamanki eksik bilgiyle aynı konuya karşı yaptığım yaklaşım ve buradan çıkardığım sonuçlar, yorumlar zaman geçtikçe biriken bilgiyle birlikte tabii ki farklılık gösterdi ve değişti. Dolayısıyla bu yolculuğu yapmış birinin ağzından bu videoları dinlemek, mesleğinin başlangıcındaki arkadaşlar için ciddi anlamda farklı kapıları aralamak için bir fırsat olabilir. Keza yorumlarda ve yapacağımız ileride canlı yayınlarda soru cevaplarla da buradaki kalan boşluklarını doldurma şanslarını bulup çok daha hızlı bir şekilde kendilerini geliştirme ve bu temel yatırımı yaptıktan sonra gelişim hızlarını ivmelendirme şansını bulabilirler. Peki tecrübeli yazılımcılar bu kanaldan neler öğrenebilir? Aradan geçen senelerle birlikte birçok farklı şirkette farklı rollerde sorumluluklar aldım. Bunların içerisinde aldığım sorumlulukların en uzun süreni aslına bakarsanız yazılım mimarisi alanına geçtiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla tecrübeli arkadaşlar için bu kanaldan edinilebilecek bilgilerin içerisinde sistem tasarımı, mimari paternler ve performans artışı için yapılabilecek birçok şey, farklı teknolojilerin birbirlerine göre artıları, eksileri, karşılaştırmaları, o teknolojilerin tabanında yatan detaylar, bu tarz şeylerle aslına bakarsanız tecrübeli arkadaşlar da bu kanalda kendilerine birçok farklı içerik bulabilecekler. Hangi yazılım dillerine ve teknolojilere odaklanacaksın? Bu sorunun cevabı da çok net ve kesin değil. Çünkü yazılım dilleri ve teknolojiler benim için hiçbir zaman amaç olmadı. Onlar asıl amaca ulaşmak, yani bir problemi çözmek için kullandığım birer araç seviyesinde oldular. Ve bu sayede farklı problemlerin doğasıyla ilgili daha iyi çözüm getirebilen araçları farklı noktalarda kullanabilmek gibi lüksüm oldu benim geçmişteki hayatım boyunca. Bu bana ne kazandırdı? Poliglot bir yaklaşım. Farklı dillerin de farklı konuları nasıl ele aldığını veya teknolojilerin keza nasıl konuya yaklaştığını gördüğünüzde bilgi çerçeveniz, bakış açınız o kadar genişliyor ki aslında hepsinin arkasında yatan en büyük değer bu. İşte bu sebeplerden dolayı videolarda spesifik bir dil ya da teknoloji bağımlılığı görmeyeceksiniz. Tabii ki burada sizin daha hakim olduğunuz teknolojileri veya dilleri kullanarak bu videoları oluşturmayı zaman içerisinde sizlerden gelen yorumlara göre değiştirebiliriz. Fakat dediğim gibi her şeyden daha değerli olanı bir noktaya bağımlı veya bağlı kalmak yerine olabildiğince gözlüğümüzü geniş bir açıya bakacak şekilde değiştirmek olacaktır. Konuları ele alırken nasıl bir yaklaşım sergileyeceksiniz? Öğrenmenin doğasıyla ilgili biraz bu sorunun cevabı. Bir şeyi öğrenebilmek için tabii ki teorik bilginin yanı sıra örneklerle çoğaltmamız gerekiyor. Bu örneklerin de asıl amacı bizim gerçek hayattaki geçmiş tecrübelerimize yakınsayacak bir referans nokta oluşturmak. Dolayısıyla geçmişte yaşadığımız bir tecrübeyle ne kadar ilişkilendirerek bu konuyu kendimize katıyorsak o kadar kalıcı oluyor ve daha detaylı bir şekilde anlama şansımız oluyor ki yazılım dünyasında, teknoloji dünyasında da bunu göstermenin en kolay, en güzel yolu herkes için ortak olan şey kodlayarak örnekler vermek. Dolayısıyla özellikle ağır teknik konularda mutlaka kodlayarak örnekleri verip daha teknolojik konularda ise gündelik hayat örnekleriyle bunları kalıcılaştırmayı planlıyorum. Kanalda teknik konular haricinde hangi alanlara değinmeyi düşünüyorsunuz? Teknik konular, yani yazılım ve teknolojiyi içerisine aldığımızda yeterince büyük bir grup söz konusu oluyor. Özellikle son dönemde yaşanan yapay zekadaki gelişmeleri de hesaba katarsak bu iki konu ciddi anlamda büyük bir video havuzu oluşturmak için yeterli. Tabii ki burada kendimi %100 sınırlandırmamakla birlikte, çünkü zamanla her şey değişebilir. Konuya yaklaşımımız değişebilir. Fakat öncelikli olarak teknik konular ve bu teknik konuların içerisinde de birincil olarak teknolojiyi takip eden ve yazılımcı kitlesine kendime hedef olarak belirlediğimi söyleyebilirim. Hangi içerikler bu kanalı diğer yazılım kanallarından farklı kılıyor? Dünya üzerinde birçok farklı video içeriği üreten yazılım ve teknoloji kanalı mevcut. Dolayısıyla hepsini bir kefede yanıtlamak çok iddialı olur. Fakat en azından şunu söyleyebilirim. Temel anlamda bir dilin nasıl öğretileceğine odaklanan bir kanal olmayacağız. Yani değişken nasıl tanımlanır veya şu dilde ilk defa kod yazacağım, nasıl yazabilirim gibi eğitim içeriklerinden ziyade temel konularını halletmiş fakat
kendi çerçevesini büyütmek isteyen yazılımcılar için bir kanal olacağımızı söyleyebiliriz. Bunun içerisinde hem kültürel birikimi artırıcı, hem teknik birikimi artırıcı, hem de kendi sınırlarınızı genişletmek üzere duvarları yıkan bilgiler içeren bir yazılım kanalı olmaya çalışacağımızı söyleyebilirim. Özetle geçmişte sadece yazı tabanlı olarak yani bloglarla yaptığım bu paylaşımlarıma artık yeni bir iletişim kanalı yani videoları eklemeye çalışacağım. Bu yolculukta eğer videolarımı ve geçmişteki blog yazılarımı beğendiyseniz daha fazla kitleye ulaşabilmek ve bu topluluğu büyütebilmek adına sizlerden ufak bir ricam olacak. Videoları beğenir, abone olur ve çevrenizde paylaşırsanız sevinirim. Unutmayın, borç yiğidin kamçısıdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.